Bana balık tutmayı öğretme. Bana balık ver. Balık ver. Evet, bana balık ver. Ben sana topraklarımı vereyim. Sonra senin yanında köle olarak çalışmaya başlayayım. Bu köpeği tanıyan var mı? Bir yerden bir tanıdıklık var ama ben anlamadım. Kim bu? Bir tanıyan var mı? Size bir tanıdık geldi mi bir yerden? Domates, biber, patlıcan. Ebru çalışmaları yapıyor. Bu sanatına darbe bu. Başka bir şey değil. Darbe. Lütfen sanatçımızın konsantrasyonunu Evet, bozma. bozmayalım. Wow. Elif de bari. Çamyova Cennet Koyu'ndayız. Hayır, hayır Sherlock. Ay, başım döndü. Bakamıyorum. Sherlock'un durduğu yere. Bakar mısın? Sherlock gitme. Tamam, ben Sherlock'a bakmıyorum. Burası inanılmaz güzel bir yer. Şimdi birazcık yürüdük. Tepeye kadar çıktık. Tepede de çok çok güzel bir yer var. Bir koy görünüyor aşağıda. Şimdi size onları göstereceğim. Burası tepeye çıkınca karşı tarafta gördüğümüz koy. Denizin rengi inanılmaz güzel. Yani yeşil, turkuaz değil, böyle bir çok değişik bir renk yani. Tam turkuaz da değil, inanılmaz güzel. Aşağıda insanlar var, balık tutuyorlar. Burada da var birileri. Karşıda Çamyova görünüyor. Şuradan şöyle sizi yukarıya çıkartayım birazcık. Oradan da bizim kaldığımız Cennet Koyu görünüyor. Yani sanırım görünüyordur. Yani ucundan bir miktar görünüyor şurada. Biz şurada, şuranın biraz daha burasında, şu noktada falanız karavanla. Alacasu muydu? Alacasu Cennet Koyu, Çamyova'nın yan tarafında.
Jandarma gelmiş, bilmiyorum ne yapıyor. Şuradan da Çamyova görünüyor. Günaydın. Günaydın. Biz aslında dün akşam Cennet Koyun'da konaklayacaktık. Bütün hesaplar onun üzerine yapılmıştı. Çok güzeldi çünkü orası. Ama sonra jandarma geldi ve herkesi, yabancıları normalde kaldırmıyorlardı. Onlar da dahil olmak üzere herkesi kaldırdılar. Ve burada kalamazsınız dediler. Biz de Çamyova'da bir yer bulduk. İşte gördüğünüz gibi arkamızdaki arkadaşlar da oradaydılar. Onlar da bizim biraz ilerimizde, 100 metre kadar ilerimizde bir yer bulmuşlar. Neden böyle yapıldığı hakkında hiçbir fikrimiz yok. Çünkü konaklama ve kamp yerlerinde kalmayı serbest bırakıyorlar. Sanırım bütün karavanlar kamp yerine üst üste gelip birbirine virüs bulaştırdığı zaman her şey daha normal olacak. Böyle serbest doğada kaldığımız zaman, herkesten izole yaşadığımız zaman birilerini rahatsız ediyoruz galiba. Bilmiyorum yani, belki bu konuşmalar bazılarına ters gelecek olabilir ama içimizden geçen bu. Bir şekilde insanları kamp alanlarına tıkıştırmaya çalışıyorlar. Biz de bu şekilde şimdi gidebildiğimiz kadar, yola devam edebildiğimiz kadar etmeyi düşünüyoruz. Serbest bir şekilde. Edemediğimiz zaman da artık eve döneriz diye düşünüyoruz. Kamp alanlarına girmeyi reddediyoruz. Bu köpeği tanıyan var mı? Şişt, baksana bakayım buraya. Şişt. Bir yerden bir tanıdıklık var ama ben anlamadım. Kim bu? Bir tanıyan var mı? Size bir tanıdık geldi mi bir yerden? Bana da gelmedi. Bir tek tasmasını tanıyorum. Sherlock. Aa, bakıyor Sherlock deyince. Galiba bu bizim Sherlock. Şimdi bir drone nasıl havalanıyor göreceğiz. Biz 3 gündür Çamyova'daydık. Çamyova her ne kadar adı Çamyova da olsa çamlarla çok alakası olmayan bir alan. Ama bizim keyfimiz çok yerindeydi. Burada çünkü böyle dostlarımız var. Bizim arabamız böyle. Arkada bir karavan var. Gördüğünüz gibi gayet sosyal mesafeli. Onlar masalarını oraya çıkartmışlar. Burada bir karavan var. Önümüz deniz zaten. Bizim en çok sevdiğimiz alan burada şurasıydı. Burada tente açmadan böyle güneşin altında, gölgede, ağacın gölgesinde oturabiliyorduk. Ama artık bugün gitme vakti geldi. Aslında hafta sonu yasaklarını 23 Nisan'la beraber 3 gün burada geçirmeyi çok istiyorduk. Ama Can Karavan'dan camımız acayip karavana gelmiş. Biz de oraya gideceğiz ve camımızı takacaklar. Aslında haftaya gelelim dedik. Hafta sonu takması gerekiyordu. Boşluk anca o zaman bulabildi. Ama o da bize dedi ki bizim burası çok güzel. Portakal ağaçlarının altında harika bir yer. Bence siz şimdi gelin. Bakalım gidip göreceğiz, dediği kadar var mıymış orası. Şu anda Faselis Antik Kenti'nin önündeyiz. Daha doğrusu içindeyiz. Antik kentin kemerlerinin önündeyiz. Faselis Antik Kenti İsa'dan önce 7. yüzyılda kolonistler tarafından kurulmuş. Ama bunun da bir efsanesi var. Diyorlar ki kolonistler buraya geldikleri zaman burada yaşayan yöre halkına mısır mı istersiniz yoksa kurutulmuş balık mı istersiniz buradaki toprakları bize vermek için demişler. Yöre halkı da kurutulmuş balığı tercih etmiş ve onlara bu toprakları vermişler. Ve onlar da bu topraklarda Faselis kentini kurmuşlar. Kimisi Likya, kimisi de Pamfilya uygarlıklarına dahil olduğunu söylüyor. O tam netleşmemiş durumda daha. Ama benim kafamı kurcalayan şey 3 tane limanı olan, bu kadar güzel koyları olan bir yerde niye insanlar balık karşılığı toprak vermişler, çıkıp kendileri balıklarını tutmak istememişler. Bu da enteresan bir durum. Çok güzel, yeşilliklerin arasında 3 tane gerçekten koyu olan, koylarından denize girilebilen, istediğiniz zaman içine girip denize de girebildiğiniz bir alan burası. Hadi gezelim beraber. Şu anda su kemerlerinin önündeyiz. Demek ki tatlı suyu uzaklardan bir yerlerden getiriyorlarmış buraya. Evet yine canım. Öğrendiniz mi? Faselis Antik Kenti'nin tarihini. Ya evet, şimdi sana ilginç bir şey söyleyeceğim Faselis Antik Kenti'nin tarihiyle alakalı. Buraya kolonistler gelmişler milattan önce 7. yüzyılda.
Sonra buradaki halka demişler ki bu toprakları bize verin. Karşılığında da size isterseniz mısır verelim, isterseniz kurutulmuş balık verelim. Onlar da iyi kurutulmuş balık verin demişler. Bu toprakları kolonistlere vermişler. Onlar da burada şehri kurmuş. Şimdi bu kadar denizin olduğu bir yerde insanlar niye kurutulmuş balığa toprak satmışlar? Yakından tanıdığımız bir arkadaşımız bunu yapıyor. Nasıl yani? İsmi Betül. Ha, Bana balık tutun öğretme. Bana balık ver. Balık ver. evet bana balık ver. Ben sana topraklarımı vereyim. Sonra senin yanında köle olarak çalışmaya başlayayım. Tamam. Betül'e selam. Selam Betül. Bir de bizim bu tasmanın sahibi olan bir köpeğimiz vardı. O ileride geziyor. Ha, o ön keşfe çıktı. Evet. Tamam. Aa işte buradaymış. Ne oldu Onzan? Zaten drone uçuramazsın ki, burada çamlar var. Yani. Gördüğünüz gibi arka tarafımızda bir tane koy var. Faselis'in koylarında girmek ve yüzmek serbest. Zaten duşlar da var, kullanabiliyorsunuz. Şöyle döndüğümüz zaman da burası da Faselis'in ana caddesi. Limana açılan caddesi. Bu arada Faselis'in bizim için ayrı bir önemi daha var. Hatırlıyor musun bizim buraya ilk gelişimizi? Ha evet, istedim ben de çalarım. Evet, biz 5 sene önce buraya geldiğimizde o zaman kedimiz vardı, karavanımız yoktu. Burada elinde takım elbiseyle ve kemanla yürüyen birisini görmüştük. Yanında bir genç bir bayanla birlikte. Allah Allah, ne yapıyor bunlar dedik. Sonra bir süre sonra tiyatrodan bir müzik sesi yükselmeye başladı. Allah Allah dedik, müzik sesi de ne? Bir girdik. Beğendiğim yerde çalarım demiş ve tiyatronun ortasında keman konseri veriyordu. Biz de onu dinlemiştik. Çok güzeldi. Ve hala takip ediyoruz. Siz de takip edebilirsiniz. Bu alanda uçmak yasak. Sadece bu alanda mı? Onu geçtim. Benim drone'um bundan değil. O zaman uçurabiliyor muyum? Evet. Güzelmiş. Size biraz daha tarih bilgisi vereyim. Mesela bu bina görüldüğü üzere daha sonradan, yani Faselis'in ilk kuruluşundan yıllar sonra yapılmış bir bina. Belki Bizans zamanında. Nereden anlıyoruz? Şurada bir tane yuvarlak taş var. Onlara devşirme taş diyorlar. O aslında burada başka bir binanın sütunlarından birinin taşı yıkılmış ve o taş burada duvar taşı olarak kullanılmış. Diğer taşların arasında. Arkamızda gördüğünüz alan küçük hamamın olduğu yer. Gördüğünüz gibi taşlar belli oluyor. Bu taşların arasında aslında şu büyük taşların üst tarafları hamamın olduğu kısım. Alttan sıcak su veya sıcak havayla hamam ısıtılıyor. Büyük ihtimal arka tarafta ateşin yakıldığı veya suyun geldiği yer. Koş. Gel. İşte yıllar önce de tam burada oturup bu tiyatroda, bu meydanda Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası sanatçısı Nevzat Kalender'den Beğendiğim Yerde Çalarım'dan küçük bir keman konseri dinlemiştik. İşte şimdi sizi onunla baş başa bırakıyoruz. Bakın Sherlock bile dolaşıyor tarihlerimizi. Siz de dolaşmıyorsunuz. Onlar da bizimle dolaşıyorlar. Ha evet. Burası Agora bölgesiymiş. Yani bunu daha önce söylemiştik size. Ana cadde, kenarlarda sağlı sollu alışveriş merkezleri. Kısacası burasını Faselis'in Bağdat Caddesi olarak nitelendirebiliriz. Burası ana cadde, atlı arabalar falan ilerliyorlar ve sağlı sollu alışveriş yerleri var. Hanımlar süslenmişler, giyinmişler, geziyorlar burada. Bu arada Faselis'le ilgili değişik bir şey öğrendim. Buranın kadınları da saçlarını çok enteresan bir şekilde farklı bir yapıda topluyorlarmış. Tanrıça Isis'in saç yapısının buradaki kadınların saç yapısından geldiği söyleniyor.
İnsanlar kalkıp kendi ülkelerinden bebekleriyle Türkiye'ye gezmeye geliyorlar. Ama biz Türkiye'de çocuğun var, ne işin var gezmeklerde, otur evinde diyoruz. Hatta bu kadar çok çocukla da geliyorlar. Görüyor musunuz? Bir sürü çocuk denize giriyorlar şu anda burada. Faselis Antik Kenti, korsanların buralara getirdiği sıtmalar yüzünden büyük sıkıntılar yaşadıktan sonra ve bayağı kötü durumlara düşmüşken bir anda Roma egemenliğine giriyor ve Roma egemenliği sırasında 300 yıl boyunca oldukça görkemli ve şaşalı bir devir başlıyor onlar için. Ve bir gün kumandan Hadrian burayı ziyarete geliyor ve onun ziyarete gelmesi anısına buraya kocaman bir anıt kapı yapılıyor. Hani bizim küçük şehirlerde Cumhurbaşkanı falan ziyarete geldiğinde bütün caddeler asfalt döşenir, her yer temizlenir, parlatılır, binalar boyanır falan ya. Aynı onun gibi düşünün olayı. Adrian Faselis'e geliyor. Aman Allah'ım, ne yapacağız şimdi? Çabuk koşturun. Hemen bir kapı yapın onun gireceği yerden. Caddeler temizlensin, dükkanlar boyansın. Koşun koşun. Ve biz şimdi Adrianus'un zamanında girdiği o görkemli kapıdan içeriye yavaş yavaş onun gibi giriyoruz. Adamın da ayakları amma uzunmuş ha. Buradan böyle hakikaten büyük Adrian'mış. Ay. Ay. Buraya geldikten sonra bu görkemli yerde sağlı sollu kızlar ellerinde gül sepetleri Adrianus'un başından aşağı gül yaprakları döküyorlar. Adrianus da onlara muhtemelen altınlar saçıyordur herhalde. Koca Adrianus gelmiş yani. Artık daha ne? Evet. Burada yürüyor. Ya da yürümüyor. At arabasıyla mı aldılar acaba? Ya ne bileyim işte, canlandırın gözünüze. Bence yürüyor. Aşağıda Bağdat Caddesi vardı biliyorsunuz, şuradan çıktık. Şimdi buraya geldik. Burası da pazar yeri. Domates, biber, patlıcan. Akşamleyin pazardan çıkan terlemiş pazarcılar karşıya geçiyorlar. Burada küçük hamamda yıkanıyorlar. Çünkü aşağıdaki büyük hamamda yıkanamıyor onlar. Çünkü büyük hamam asilzadeler için. Onlar Bağdat Caddesi'nde gezenlere, burası pazarcılara. Anadolu toprakları Selçuklular tarafından ele geçirildikten sonra Antalya Limanı kurulmuş ve Antalya Limanı artık daha büyük ve gemilerin daha rahat yanaşabilecekleri bir yer olduğu için buradaki limanlar önemini yitirmişler. Buraya artık bakılmamaya başlamış ve yavaş yavaş insanlar burayı terk etmişler ve bitmiş.